Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün yine güzel bir modelim var sizlere. Bir motifini yapacağız beraber. İsterseniz bunu bluzlar, runner'lar birçok şey yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım isterseniz. Önce görün, sonra ne yapabiliriz konuşalım. 8 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz. İlk zincirin içine girerek bir halka oluşturuyoruz. Sonra 3 tane zincir ve bu oluşturduğumuz halkanın içine giriyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 2 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane halkanın içine batarak üçlü trabzan yapıyoruz. 2 ve 3 zincir. Bu şekilde üçlü gruplar halinde 5 tane yapacağız. 1 2 3. Tekrar 3 tane zincir ve tekrar 3 tane trabzan. 1 2 3. 1 2 3 4 oldu. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi geliyoruz. İlk yaptığımız trabzanın tepesine batarak birleştiriyoruz. Şöyle. Evet, şimdi buradan birleştirdiğimiz yerden 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Bu birinci trabzanımız olacak. Tekrar tığımı doladım. Birleştirdiğimiz noktaya tekrar batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Yani alttaki bir trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapmış oluyoruz burada. Tekrar doladım. Şimdi bir sonraki yuvaya giriyorum. Bakın şöyle. İkinci trabzanın üzerine giriyorum. Bir trabzan da buraya yapıyorum. 3 tane trabzan oldu zincirle beraber. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızı doladık. Buraya tekrar batıyoruz aynı yere. Ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan. Hemen yanındaki yuvaya da 2 tane trabzan yapıyoruz. Üç tane buraya, 3 tane buraya yaptık. Her trabzanın üzerine 2 kez batmış olduk. Bakın. Buraya da 2 kez battık. Buraya da buraya da. Ortada sadece 2 tane zincirimiz var. Şimdi tekrar 2 zincir çekelim. 2 zincir. Bir sonraki üçlünün tepesine gidiyoruz. Birinci trabzanın tepesine 2 tane. Bir sonraki yuvaya giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Toplamda 3 yapmış olduk. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi aynı yere batıyoruz. 1. Hemen yanındaki yuvaya 2 tane yapıyoruz. Tekrar 2 zincir buraya geçiyoruz. Hepsinin üzerine bu şekilde dolanalım. Başlangıç noktasına gelelim. Evet, başlangıç noktasına geldim. Bakın aynı şekilde yaparak. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Yine buradaki ilk yaptığımız zincirin tepesine giriyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. Aynı noktaya, birleştirdiğimiz noktaya bir trabzan, zincirle birlikte 2 oldu. Şimdi bir sonraki yuvaya giriyorum. Buraya bir trabzan, 3 oldu. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 1 2. Evet. 2 4 5 tane trabzan yapmış olduk. 3 trabzanın üzerine. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki üçlü grubun tepesine gidiyoruz. Bakın buraya 2 tane, buraya 1 tane, buraya 2 tane. 1 2. Ortadaki yuvaya batıyoruz. 3. Bir sonraki yuvaya batıyoruz. 4.
Aynı yere tekrar bir kez daha trabzan yapıyoruz. 5. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. 3 zincir çekerek geçiyorum bu sefer. Tekrar tığımı doladım. Aynı şekilde ilk trabzanın üzerine 1 2, bir sonrakinin üzerine 1, yine bir sonrakinin üzerine 2 tane yaparak 5'i tamamlıyorum. Bu arada 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar buraya geliyoruz. 1 2, bir sonraki yuvaya batıyoruz tam ortasına. 3, bir sonraki yuvaya geçiyoruz. 4 ve aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. 5, 3 tane zincir. Diğer gruba geçerken 3 zincir. Şimdi diğerlerin üzerine de aynen bu şekilde yaparak başlangıç noktasına gelelim. Evet, bu sırada tamamladık. Şimdi geliyoruz tekrar. Burada 3. zincirin tepesine birleştiriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi hemen yanındakine batıyoruz. Bir tane trabzan. Yanındakine batıyoruz. Bir trabzan. Sırayla her birine batıyoruz. Şimdi başlangıç olduğu için şu ikisini beraber toplayamadım. Bir sonraki sırada göstereceğim. Bakın 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir buraya geçiyoruz. 1 2 3 3 taneyi normal trabzan yapıyorum. 4 ile 5'i beraber toplayarak yapıyoruz. Şöyle önce bir sonra iki alıyoruz. Tığda bekletiyoruz. Tekrar bir sonrakine aynı şekilde önce bir sonra iki. Üçünü birlikte topluyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Şu arada boşluğa batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2, tekrar 3 zincir. Şimdi geliyoruz bu gruba. Şöyle şu ikisini bir grup olarak düşünün her birine. Burada da ikisini beraber toplama işini burada başta yapıyoruz. Birinci yuvaya giriyorum. 2 defa çektim. Tığımda bekletiyorum. İkinci yuvaya giriyorum. Bir, pardon. Baştan alalım. Söküldü. 1 2, tığda bekletiyorum. Bir kez doladım. Yine 1 2, 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Sonra yanına 3 tane trabzan, her birine bir kez batarak yine 5 tane trabzan yapmış oluyoruz. Burada ikisini bir alarak topluyorum. Bir de burada da ikisini bir alarak topluyorum. Şimdi 2 tane zincir. Buraya geçiyoruz. 1 2 3 tane yapıyoruz. 4 ve 5'i üçüncü çekme işlemine beraber yapıyoruz. Bir tane burada, bir tane burada birlikte toplama var sadece. Şimdi tekrar 3 tane zincir, ortaya 2 tane trabzan. 1 ve 2. Tekrar 3 tane zincir. Diğer gruba geldik. Bakın burada da aynı şekilde başta ilk trabzanın üzerine giriyorum. 1 2 3 ilmeği birlikte topluyorum. Sonra 3 tane trabzan yapıyorum. Her bir yuvaya bir kez batıyorum. 2 zincir. Burada da sonda yapıyoruz. Önce 3 tane trabzanı yapıyoruz. 4 ve 5'i önce bir sonra 2 alıp tığda bekleterek ve 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Yine 3 tane zincir, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şu aralarda 2 tane trabzanımız var. Şimdi gelelim tekrar başlangıç noktasına.
Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Bakın böyle. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar buradan şöyle şu yuvaya batarak birleştirelim. Şimdi buranın üzerine 4 tane trabzan yapacağız. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Bir trabzan. Zincirle birlikte 2 oldu. Şimdi 3 ve şimdi 4. 2 tane zincir. Buraya geçiyoruz arkadaşlar. 1 2 2 taneyi normal yapıyoruz. 3 ve 4'ü alt sırada yaptığımız gibi ikisini birlikte topluyoruz. 1 2 çektim, bıraktım. Tekrar burada şu ikisini beraber çektiğimiz için artık yuvamız 1'e düştü ve hepsini birlikte topluyoruz. Evet, şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir, 2 tane trabzan yapmıştık. Şöyle birinci trabzanın üzerine geliyoruz. 1 2 aynı yere batıyorum. 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir, tekrar tığımı doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine geliyoruz. Arada bir zincir çektim. Bir, tekrar bir zincir, aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, şurada hata oldu, pardon. Şimdi 3 trabzan yaptık, bir zincir çektik. Burada aynı yere batacağız. Şunu bakın, 3 trabzandan sonra bir zincirimi çektim, tekrar aynı yere batıyorum arkadaşlar. Burada şöyle, şimdi tekrar tığımı doladım, bir sonraki yuvaya giriyorum, bir trabzan daha yapıyorum, bir zincir çekiyorum, yine aynı yuvaya batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet, şöyle şu aralarda birer tane zincirimiz var. Evet, iki trabzan üzerine toplamda 8 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi diğerini de yapalım, daha net anlaşılsın. Burada 3 zincir, buraya geliyoruz. Şimdi baştakine giriyoruz, baştaki yuvaya 1 2 çektim, bıraktım. Tekrar ikinciye giriyorum, 2 ilmek çekip üçünü birlikte topluyoruz. Sonra sırayla 2 tane daha trabzan, 2 zincir, bir sonrakine geçiyoruz. 1 2. Şimdi 3 ve 4'ü yine birlikte toplayarak 1 2 4 tane trabzan, 1 2 3 tane zincir. Şimdi bakın, burada yine şurada yaptığımızı tekrar edeceğiz. Birinci trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapalım. 1, aynı yere batıyorum, 3 tane trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, yine aynı yere batıyorum, bir trabzan yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyoruz. Bir trabzan da buraya yapıyoruz. İki tane yan yana oldu. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Yine aynı yuvaya 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 3 tane zincir. Yine bakın, 2 trabzanın üzerine 3 4 5 6 7 8 tane trabzan yapmış olduk. Yani her birinin içine üçer defa battık. Yalnız şu 3'ten sonra bir zincir var. Sonra 2 trabzan, tekrar bir zincir var. Yine buraya geçelim. Baştaki 2 taneyi birlikte ve sondaki 2 taneyi birlikte topluyoruz. Toplamda 4 trabzan yapmış oluyoruz.
Bu arada yine 2 zincir. Şimdi bu şekilde, evet, şimdi bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Sanıyorum anlaşıldı burası da. Evet, bakın bu sırayı da tamamladım. Şimdi 3 tane zincir çektim. Tekrar birleştiriyorum. Ve birleştirdiğim yerden 3 tane tekrar zincir çekiyoruz. Bir kez tığımı doladım. Hemen yanındakine giriyorum. Bir trabzan. Hemen yanındakine giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Aslında zincir çekmesek de olur bence burada. Burada zincir çekmeyelim. Böyle daha güzel olur. Bir kez doladım. Şimdi diğerine geçiyoruz. Buraya bir tane trabzan. Sonraki iki yuvaya da iki trabzan yapıyoruz ama yine önce bir sonra iki çekiyoruz. Tığda bekletiyoruz. İkinciyi de aynı şekilde yapıyoruz ve üçünü birlikte topluyoruz. Şimdi 3 tane zincir. Şimdi şurayı kurduğumuz gibi arkadaşlar buradan da tekrar bir kurulum yapacağız. Şuradaki 3 trabzanı baz alıyoruz. Birinci trabzanın üzerine geliyoruz. Buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. Aynı yuvaya batarak 2 tane trabzan. Bir sonrakine bir tane trabzan. 3 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi 2 zincir, aynı noktaya tekrar batıyoruz. 1, yanındaki yuvaya da 2 tane yapıyoruz. 1 ve 2. Şöyle. Bakın, şuradaki şu başlangıçta bakın 3 trabzan üzerine bu şekilde yapmıştık. Aynısı burada tekrar yapıyorum. Sonra tekrar buradan şimdi 2 tane zincir çekelim. Evet, 2 çekelim. 2 zincir. Tığımı bir kez doladım. Şu arada 2 tane trabzanımız var. Bakın şuralarda birer zincir çekmiştik. Şimdi bu 2 trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Buradaki 3 tane trabzanın üzerine de aynen şuradaki gibi yapacağız. Birincisinin üzerine 2 tane, 1, 2, üçüncüyü bir sonraki yuvaya girerek yapıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz ve yine aynı yere batıyorum. Bakın burada birinciyi aynı yere batarak, sonra 2 taneyi de sondaki yuvaya batarak yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. 3 trabzan üzerine 6 tane yapmış olduk. Arada 2 zincir çektik. Buralarda 3 zincir ve 2 tane trabzan. Şimdi tekrar 3 zincir. Buraya geliyorum. En başta 1 ve ikinciyi beraber topluyoruz. 1, 2, sonra hemen yanındaki yuvaya bir tane daha yapıyoruz. 3. Şimdi zincir çekmeden tığımızı dolayıp ilk trabzanın üzerine bir tane, sonraki iki yuvaya 2 tane yapıyoruz. Yine tepesine birlikte topluyoruz. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Bakın şöyle bir köşe oluşturmuş olduk. Bu beşgen bir motif zaten, sanırım başta söylemeyi unuttum. Şimdi buraya da aynısını yapıyoruz. Evet, şimdi 3 tane zincirimizi çektik. Tekrar geliyoruz buraya. Birinci trabzanın üzerine 1, 2, 2 tane trabzan. Bir sonraki yuvaya bir tane, 3 oldu. Şimdi 2 zincir, aynı yuvaya tekrar batıyorum. 1. Bir sonraki yuvaya 2 tane. 1 ve 2. Arkadaşlar cam açık olduğu için böyle seslere maalesef
maruz kalıyorum. Sizi de maruz bırakıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? 1, 2, 3 zincir. 2 tane trabzan. Hemen sıradaki 2 trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapalım. Tekrar 3 zincir. Geliyoruz buradaki üçlüye. Buraya 2 tane. 1, 2. Bir sonrakine 3. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyoruz. 1. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Buraya da 2 tane yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi geçiyoruz bu tarafa. Tekrar baştan ilk 2 tanesini birlikte toplayarak yapıyoruz. Sonra bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi zincir çekmeden diğer trabzanın üzerine geçiyoruz. Bir tane yapıyoruz. Sondaki 2 taneyi birlikte toplayarak yapıyoruz. Evet. Yine 3 zincir ve diğer köşeye geliyoruz. Şimdi bu şekilde tamamlayalım. Başlangıç noktasına gelelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şöyle. Şimdi geldik başlangıç noktasına tekrar. 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle ilk yuvaya giriyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi 3 tane zincir bir kez doladım. Bir sonraki trabzanın yuvasına giriyoruz. 1, 2 ilmek alıp bırakıyoruz. Tekrar bir sonraki yuvaya giriyoruz. 1, 2 ilmek alıyoruz, bırakıyoruz. Tığımızı dolayıp en son yuvaya giriyoruz. Önce 1 ilmek, sonra yine 2 ilmek. 4 tane bu şekilde trabzan yaparak hepsini birlikte kapatıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki 3 trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapacağız. Baştakine 2, sondakine 2, ortaya bir tane batarak yine şöyle 1, 2, ortadakine batıyorum. 3. Şimdi bir sonraki son yuvaya giriyorum. 4 ve 5. Evet. 2 tane zincir. Buraya da aynı işlemi yapıyoruz. İlk baştaki trabzanın üzerine 2 tane. Bir sonraki yuvaya giriyoruz. 3. Bir sonraki yuvaya giriyoruz. 4 ve aynı yere tekrar batıyoruz. 5. Evet, şimdi burada 3 tane zincir çekelim. 3 zincir. 2 trabzanın üzerine yine 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Tekrar 3 tane zincir. Bu tarafı da aynı şekilde şimdi devam ediyorum. İlk trabzanın üzerine 2 tane. 1, 2. Bir sonrakine 3. Bir sonrakine 4. Aynı yere tekrar giriyoruz. 5. 2 zincir. Buraya da aynısını yapıyoruz. Buraya 2 trabzan. 1, 2. Bir sonrakine 3. Ve tekrar bir sonrakine 1, 2, 5 tane. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve buraya geliyoruz. Burada şöyle bakayım. 2 zincir çekelim. 3 değil, 2 çekmiştik zaten sanırım şurada. Şöyle 1, 2 zincir. Evet, buraya 4 trabzan yaparak tepesini birlikte kapatacağız. Şimdi ilk yuvadan giriyoruz. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3 oldu. 1, 2. Şimdi hepsini birlikte topladım.
2 tane zincir çektim ve diğer köşeye geliyorum. Bakın burada da şurada yaptığım işlemlerin aynısını buraya yapıyoruz, buraya yapıyoruz. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz şimdi. Evet, bir sıranın daha sonuna kadar geldim. Bakın şöyle köşeler oluştu. Şimdi birleştiriyorum tekrar. Şu dördünü beraber toplamıştık. Tam orta noktasına batarak bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi ipimizi buradan şuradaki trabzanın üzerine kadar yürütmem gerekiyor. Şöyle zincirlerin arasından boşluğa da batalım. İlk trabzanın tepesine kadar yürüttüm. Bakın bundan sonra başlangıç noktamız burası olacak. Şurada herhangi bir işlemimiz olmayacak artık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptık. Zincirle birlikte 5 tane. Şimdi 2 zincir tekrar buradan başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5'e yine birlikte toplayarak yapacağız. 4 5 üçünü birlikte topluyorum. Burada 3 tane zincir. Şimdi boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir, 2 tane trabzan yapıyoruz. Buradaki trabzanların üzerine batıyoruz. Tekrar 3 tane zincir, boşluğa bir tane trabzan, yine 3 tane zincir. Köşeyi bu şekilde dolanıyoruz. Burada yine aynı şekilde bakın bunun aynısını şuralarda yapmıştık. Baştan 2 tanesini birlikte topluyoruz. Burada da sondan 2 tanesini birlikte topluyoruz. Buraya bir grup olarak düşünün. İlk trabzanın üzerine giriyorum. 1 2 ilmek. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Sonra sırayla 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine 2 zincir. Baştan 1 2 3 4 ve 5'e yine tepesine birlikte toplayarak kapatıyoruz. Evet. Bu sıramızda böyle olacak. Şimdi buradan tekrar 2 tane zincir çekelim. Şurada herhangi bir işlem yapmadan direkt diğer köşeye geçiyoruz arkadaşlar. Yine burada da ilk baştaki 2 taneyi şöyle ilk trabzanın üzerine batarak başlıyorum. 2 defa çektim, bıraktım. Önce 1, sonra 2 ilmek. Üçünü birlikte topladım. Sonra 1 2 3 tane normal yaptım. Yine 5 tane trabzan yapmış oluyoruz ama şu tepelerini birlikte topluyoruz. Tekrar 2 zincir. Burada önce 1 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3. Şimdi son 2 taneyi beraber topluyoruz. 4 5. Evet, 3 tane zincir. Sıradaki bu boşluğun içine bir trabzan. 3 tane zincir. 2 tane trabzanın üzerine 2 tane trabzan. Tekrar 3 zincir. Yine sıradaki boşluğa bir trabzan. 3 tane zincir. Buraya geliyoruz. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz arkadaşlar.
Gelelim şimdi aynı şekilde başlangıç noktasına kadar örelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Bakın başlangıç noktasına kadar geldim bu şekilde. Şimdi 2 tane zincir çektim. Tekrar birleştiriyorum. Şöyle girelim. 1, 2, 3 tane zincir. Hemen yanındakine yine zincirle birlikte 2, 3, 4. 2 zincir. Yine burada da bakın başta ve sonda birlikte toplayarak öreceğiz. Birinci trabzandan başlıyorum. 1, bir sonraki yuvaya geçiyorum. 2, şimdi 3 ve 4'ü yine tepesini birlikte toplayarak yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Her boşluğa bir trabzan yapacağız burada. Hemen ilk boşluğa bir tane trabzan. Tekrar 3 tane zincir. Bir sonraki boşluğa bir trabzan. Bu şekilde. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2. 1, 2, 3 zincir. Boşluğa bir tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki boşluğa bir trabzan. Tekrar 3 zincir. Şimdi başta ve buradaki sonda yine 2 tane birlikte toplayarak 2 trabzan yapıyoruz. 2 tane de sırayla 1, 2. Arada 2 zincir. Tekrar 1, bir sonrakine 2, son 2'yi tekrar birlikte topluyoruz. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Bir sonrakine geçiyoruz. Yine başta bakın 2 taneyi birlikte toplayarak örüyoruz. 3 ve 4'üncüyü de sırayla batıyoruz. Tekrar 2 zincir. 1, 2, 2 tane normal yapıyoruz. 3 ve 4'üncüyü beraber yapıyoruz. Bundan sonrası 3 zincir ve her boşluğa birer tane trabzan. Evet. Yine 3 zincir, buraya 2 trabzan, 3 zincir, buraya bir tane trabzan, buraya bir trabzan, yine burayı da 4'er tane trabzan yaparak şöyle şurayı açarak göstereyim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Şurada yaptığımız gibi her köşenin tepesine dolanalım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Bakın tekrar şöyle göstereyim. Geldim başlangıç noktasına kadar. Burada da 3 tane zincirimi çektim. Şimdi geliyoruz. İlk trabzanın tepesine şöyle birleştiriyoruz. 3 tane zincir, yanına 2 tane trabzan. 3 tane trabzan yapıyoruz bu sırada. Şimdi tığımızı doluyoruz. Burada zincir çekmeden diğer trabzanın üzerine bir tane, sonra son 2 yuvaya yine tepesini birlikte toplayarak 2 tane trabzan yapıyorum. Bunun aynısını bakın buralarda yaptık aslında. Şimdi tekrar 3 tane zincir, her boşluğa bir trabzan, şuradaki boşluğa kadar. Şimdi şurada bir
dolgu yapacağız. 3 tane zincir, tığımızı bir kez doluyoruz. Buraya 1 2, tekrar tığımı doladım, bakın. 1 2 1 2, önce 1 sonra 2 ilmek alıyorum. Şöyle evet, 4 tane yeterli. Hepsini birlikte topluyorum. Fıstık şeklinde de yapabilirsiniz. Burada hani 4 trabzan örüp birlikte öyle de kapatabiliriz. Sanki öyle daha güzel olacak. Öyle yapalım. Şöyle 4 tane trabzan yapalım. Evet, ilmeğimizi çıkarıp ilk trabzandan giriyoruz. Şöyle sıkıştırıyoruz. Bakın bu şekilde. Böyle de güzel oluyor. Hangisi hoşunuza giderse tabii öyle yapabilirsiniz. 1 2 3 tane tekrar zincir çekiyoruz. Buraya 2 tane trabzan. Tekrar 3 tane zincir. Bu 2 trabzan sağına ve soluna yapıyoruz bu fıstığı sadece. Burada tekrar 4 zincir 4 trabzan. Evet, 4 taneyi tamamladım. Şimdi ilk trabzanın üzerinden tığımı geçiriyorum. Buradan ilmeğimi alıp arasından geçiriyorum. 3 zincir, hemen yanındaki boşluğa bir trabzan. 3 zincir, bir trabzan. Tekrar 3 zincir ve şimdi buraya geliyoruz. 2 tane trabzanı birlikte toplayarak örüyoruz. Sonra hemen yanına tekrar bir tane trabzan. Tığımızı dolayıp zincir çekmeden buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra son ikisini bu iki yuvaya batarak yine birlikte topluyoruz. Burada 1 2 3 tane zincir. Buraya geçiyoruz. Tekrar aynı şekilde. 1 2, ikisini birlikte topladım. Bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana geçiyorum. Arada zincir çekmeden bir trabzan. Tekrar ikisini birlikte topluyoruz. Evet, 3 zincir. Burada da aynı şekilde boşluklara birer tane trabzan yaparak ilerliyorum şimdi. Buradaki boşluğa bakın, ikili trabzanların, iki tane trabzanın yanındaki boşluğa geldiğimde yine 4 tane trabzan yapıyorum. 3 4. Birinciden giriyoruz. Burada boştaki ilmeğimizi alıyoruz ve buradan çekip çıkartıyoruz. 3 zincir, 2 tane trabzan. Tekrar 3 zincir, buraya da bir fıstık, yani 4 tane trabzan. 2 3 4. Tekrar sıkıştırıyorum. 3 tane zincir. Köşeler bu şekilde. Evet, şimdi bu şekilde örerek bir sıra daha dolanalım, başlangıç noktamıza gelelim. Evet, bir sırayı daha dolandım, başlangıç noktasına geldim. Şimdi tekrar 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Buradaki ilk yuvaya girerek birleştiriyoruz. Şimdi burada 4 trabzan yaparak kapatacağız. 3 tane zincir, birinci trabzanımız olacak. Hemen yanındaki yuvaya giriyoruz. 1 2, yanındaki yuvaya giriyoruz. 1 2, tekrar önce 1 sonra 2 alarak 2 de çıktıktan sonra hepsini birlikte kapatıyoruz.
1 2 3 tane zincir, boşluklara birer tane trabzan, 1 2 3 zincir, bir tane trabzan. Şimdi 1 2 3 zincir, buradaki boşluğa tekrar fıstık yapıyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4. Şöyle arkasından giriyorum, tekrar sıkıştırdım. Yine 3 tane zincir, buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir, tekrar hemen yanındaki boşluğa 4 tane trabzan, 2 ve 3 ve 4. Evet, tekrar geliyoruz, birinci trabzanın üzerinden kaydırarak birleştirdim. 1 2 3 zincir, yine hemen boşluk atlamadan devam ediyoruz. 3 zincir, bir trabzan her boşluğa. Tekrar 3 zincir. Şimdi 4 tane trabzan yapıyoruz ve tepesini birlikte topluyoruz. Yine 2 ilmek çekiyoruz. Tığda bekletiyoruz. 3. ilmeği birlikte topluyoruz. Hepsini birlikte topladım. Burada şöyle bir kontrol edin arkadaşlar. 3 de yeterli olabilir. 4 de 4 tane zincir çekiyorum. Bakın burada tekrar buraya geliyoruz. 1, elinize gerdirme hissederseniz, kenarları geliyorsa bu üçer zincirleri dörder tane de çekebilirsiniz. Bakın şimdi burayı da topluyorum. 3 tane zincir, hemen sıradaki boşluğa batarak devam ediyoruz şimdi. Üç zincir, bir trabzan. Burayı da aynı şekilde 3 zincir, buraya bir fıstık, tekrar 2 trabzan, burada yaptığımız gibi. Şöyle bakın, eğer gerdirme oluyorsa, şimdi bu ütülenme payı da var tabii ki, ama şu an gayet normal. Ütülendiğinde bir hafiften biraz daha açılacak. Bu şekilde, burada gösterdiğim şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, tekrar bir sıranın sonuna geldim bakın. Şimdi yine birleştirelim. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle buraya birleştiriyoruz. Şimdi buradan artık devam etmeyeceğim için hemen sıradaki boşluğun içine ipimi taşıyorum, bu şekilde şöyle ortasına gelecek şekilde olsun. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekelim. Boşluklara yine birer tane trabzan. Bakın bu sırada 4 tane, evet, bu sırada 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4, bir tane trabzan. 1 2 3 4, bir trabzan. 1 2 3 3 4. Buraya yine 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi tığımızı buradan geçiriyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. 1 2 3. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Buraya 2 trabzan yapacağız, fakat bu sefer tepesini birlikte toplayacağız. 1 2 ilmek çekiyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. 3 tane zincir. 3 zinciri sadece burada bakın. Diğerlerde dörder tane çekiyorum. 1
2. Buraya 4 tane yine trabzan yapıyoruz. Şimdi 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Boşluklara batarak devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet, buraya kadar aynı şekilde geldik. Bakın bu araya, şimdi şu araya giriyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir kez daha batıyoruz. Sadece bu aralarda. Yani bu aralar dediğim şu arada da aynı şekilde. Sadece buralarda 2 tane trabzan yapıyoruz boşluğa. Sonra yine 1, 2, 3, 4. Her boşluğa birer tane devam ediyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Yine şurada fıstıklarımızı yapıyoruz. 2 tane trabzanın tepesini birlikte topluyoruz. Buraya kadar geldiğimizde şurada 2 tane trabzan yapıyoruz. Şurada yaptığımız gibi. Şimdi bu sırayı da dolanıyoruz. Başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet, bu sırayı da tamamladım. Bakın, komple boşluk yaptık. Dediğim gibi sadece şu aradaki boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. Her arada 2 tane yaptım. Şimdi geliyoruz tekrar. 2 sıra daha böyle boşluk var arkadaşlar. Böyle de bitirebilirsiniz. Nasıl hoşunuza giderse. Şimdi 4 zincir çektim. Buradan 1, 2, 3. Üçüncü zincire birleştirdim. Tekrar bir şöyle ipimizi ortaya taşımamız gerekiyor. Trabzanların tepesine batmadığımız için. Şu şekilde de bitirebilirsiniz. Tabi hemen ip taşımayalım derseniz 2 tane zincir çekelim. Tığ dolayıp ikili trabzan yaparak da şöyle çıkabiliriz. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Yine tığımızı doluyoruz. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan. Başlangıç noktamız burası. İsterseniz buraya bir işaretleyici de takabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Yine 4 zincir her boşluğa batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya geliyoruz. 4 tane trabzan. 1, 2, 3, 4. Evet, yine şöyle birinci trabzanın üzerine geliyoruz, kapatıyoruz. Şimdi artık burada 2 tane trabzan yapmadan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu 5 de olabilir. Evet, tam köşe olacak. 5 olsun. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Buraya da tekrar bir tane fıstık yapıyoruz. 4 tane trabzan, sondaki trabzanın üzerine giriyorum. Bakın bu şekilde dönüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar. Sadece 4 zincir, bir trabzan yaparak köşeden köşeye ilerliyoruz şimdi. Her boşluğa bir tane batıyoruz bu sırada. Her boşluğa bir tane olacak. Sadece şurası biraz farklı. Arada 2 tane trabzan yapmadan
Şurada 5 zincir çektim arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra daha dolanıyorum, dönüyorum. Sonra son sıraya geçeceğim. Evet. Şimdi son sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bitirdim. Sadece boşluk yaptık ve köşelerde bu şekilde. Şimdi gelelim tekrar aynı şekilde birleştireceğim. 2 zincir çekiyorum. Buradan 1 2 3 üçüncüye şöyle tığımızı dolayalım. İkili trabzan yaparak giriyoruz. Yine ipimizi ortada bırakıyoruz bakın. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Hemen sıradaki boşluğa. Yine boşluk yapıyoruz. Komple bir sıra boşluk dolanacağız. Köşede bir tane fıstık yapıyoruz bu sırada da. 4 zincir, bir trabzan. 1 2 3 4 zincir tekrar. Evet. Bakın tam ortaya 1 2 3 4 zincir. 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4. Buradan birleştiriyoruz. Bir tane fıstık yapmış olduk. 1 2 3 4 zincir. Hemen sıradaki boşluğa geçiyorum. Yine 4 zincir, bir trabzan devam ediyoruz. Ta ki buraya kadar. Burada da aynı şekilde bir tane fıstık yapacağız. Burası son sıramız. Şimdi bunu da tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet, sona geldim bakın. 4 zincir çektim ve buradan birleştirdim. Şimdi bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bunu tek parça olarak kullanmak isteyen arkadaşlar etrafına sık iğne ya da trabzan gibi dolanabilirler. Birleştirerek bir şey yapmak isterseniz de son sırayı yaparken boşluklardan birleştirerek devam ediyorsunuz. Şimdi neler yapılabilir diye genelde soruyorlar. İpin kalınlığını, inceliğine göre değişir tabii ki. Benimki böyle A ipliği gibi bir ip, koton bir ip. Mesela büyüklüğü bayağı geniş oldu. Yine bluzlarda kullanılabilir. Runner'larda kullanılabilir. Yastık kılıfı bile olabilir yani bu büyüklükte örerseniz. Evet, şöyle perdelerde kullanılabilir. Ortayı da keselim. Evet, şöyle yakından biraz daha göstereyim. Bakın genişliği beşgen bir motif olduğu için mesela şöyle ölçmüyorum. Şöyle ölçeceğim. Şu köşeden şuraya kadar. 30,5. Evet, biraz ütüyle açtığımızda 31 santim diyebiliriz arkadaşlar. 31 santim genişliği var. Dediğim gibi beşgen bir motif ve farklı iplerle de örebilirsiniz. Daha ince iplerle daha küçük olur, daha kalın iplerle daha büyük olur. Birleştirme noktaları burası. Şimdi bunu mesela bluz olarak da yapmayı düşünebilirsiniz. Bir motif ön, bir motif arkalar, omuzlar. Mesela şöyle birleştirdiğinizde şurayı yaka olarak düşünün. Örnek veriyorum tabii ki nasıl dilerseniz. Bir tane böyle birleştirdiğinizde ön yaka, omuzlar, bir tane de arkaya yaptığınızda 1 2 3 4 motifle komple ön ve arkayı tamamlamış olursunuz. Altına tekrar yine motif yapabilirsiniz ya da farklı bir örgü örebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın tabii ki. Şimdilik bu kadar diyorum. Sormak istediğiniz bir şey olsa lütfen yorumlardan bana yazın. Böyle bu şekilde hoş bir model oldu. Evet, daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.